Dürüst olmak gerekirse bu videoya defalarca merhaba arkadaşlar ben Nihan diye başladım ama bir türlü bir şekilde toparlayamadım. Kamera karşısında konuşmak gerçekten hiç kolay değilmiş. Kendi kendime konuşuyor bile olsam. Merhaba arkadaşlar ben Nihan. 3 yıldır Barcelona'da yaşıyorum. Buraya bir şirketin sponsorluğunda taşındım. Yazılım mühendisi olarak geldim ve ailemle beraber taşındım. 2 çocuğum var ve hala bir şirketin sponsorluğunda yani sponsorluk gerektiren bir vize anlaşmasıyla şu anda ülkede bulunuyorum ve öyle çalışıyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Buraya taşınmak 3 yıl önce birdenbire verdiğim bir karar değildi. Bu çok uzun zamandır istediğim bir şeydi. Önümde örneklerim vardı. 2 teyzem zaten yurt dışında mühendislik yapıyorlardı. Ben üniversitede öğrenciyken bile başka kültürlerle yaşamak, başka kültürleri deneyimlemek, başka kültürlü insanlarla çalışmakla ilgili hayallerim ve fikirlerim vardı. Ve eşimi ikna etmem biraz uzun sürdü. Ve bir şekilde 3 yıl önce buraya taşınmaya çeşitli müzakereler yaparak karar verdik ve geldik. Yani bu benim birdenbire karar verdiğim ve sonra bana ağır ve zor gelen bir şey değildi. Çok uzun zamandır istediğim bir şeydi ama buna rağmen bana çok ağır gelen şeyler oldu. Sizinle de bu videoda bunları paylaşmak istiyorum. Deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Bunları anlatmak, paylaşmak benim için gerçekten kolay olmayacak. Çünkü zaten burada anlatacağım şeyler hem çok kişisel şeyler olacak ama ve çok yakın zamanda yaşadığım şeyler. Bu yüzden hala biraz bende yaşadıklarım hala biraz sıcak içimde, biraz taze. Ama yine de bu deneyimlerimi anlatmak istiyorum. Çünkü bu videonun birilerine faydası olacağına eminim. 2024 Nisan ayında burada Barcelona'da burnout oldum. Ve çok uzun bir süre çalışamadım. 8 ay kadar bir süre çalışamadım. Tabii ki hemen birdenbire olan bir şey değil. Süreç çok önce başlamıştı ama ben bir şekilde üstesinden gelirim. Evet, bir şeyler ağır gelmeye başlamıştı bana ama yani nasılsa üstesinden gelirim, aşarım, değişir diye biraz zamana da yaymıştım. Zamanla aslında benim duygusal yüklerim benim üzerimde daha da yoğunlaşmış ve ben aslında bunun nasıl bu noktaya geldiğini fark edemeden bir şekilde burnout oldum. 2024 Haziran'ında burnout iznine ayrıldım. Bu izne ayrılmaya ben karar vermedim. Süreç benim için gerçekten çok zordu ve çok değişikti. Yani şöyle söyleyeyim size. Bugüne kadar, daha doğrusu bunları yaşadığım döneme kadar daha önce hiçbir mental rahatsızlığım olmamıştı. Mesela hiç anksiyete geçirmemiştim. Daha önce hiç panik atak geçirmemiştim. Bu gerçekten çok çok değişik. Yani bana panik atağı bir arkadaşım yıllar önce anlatmıştı. Panik atak geçiren bir arkadaşım. Yani ölüyormuşum gibi hissediyorum ama ölmüyorum demişti özetlemek gerekirse ve ben bunu hiç anlayamamıştım. Ya nasıl bir insan ölüyormuş gibi hisseder ama ölmez? Bu bana çok garip gelmişti. İnsan yaşamadan demek ki bazı şeyleri gerçekten anlayamıyor. Nisan ayında çok artık her şey bende çok ağırlaşmıştı ve çok berbat bir döneme girmiştim. Bilgisayarın başına oturduğumda ağlıyorum. Hiçbir şekilde çalışamıyorum. Bilgisayar görmeye bile tahammülüm yok. Ve her toplantıdan önce, her görüşmeden önce kendimi sakinleştirmem, telkin etmem gerekiyor. En son artık Haziran ayındaydı. Evde yalnızdım ve kalp krizi geçirdiğimi düşündüm. Emergency'ye mesaj attım. Dedim ki ben galiba şu anda kalp krizi geçiriyorum. Bir şeyler bende olması gerektiği gibi değil. Evde yalnızım ve kendimi İspanyolca ifade edemem. Sadece İngilizce kendimi ifade edebilirim dedim. Bana dönüş yaptılar. Benimle telefonda bir görevli konuştu ve bana şöyle dedi. Biraz konuştuktan sonra Nihan sen şu anda kalp krizi geçirmiyorsun. Sen şu anda panik atak geçiriyorsun. Sonra beni sakinleştirmeye çalıştı. Ve bir gün sonra bana tekrar ulaştılar. Dediler ki yani neler oluyor orada tam olarak? Senin hayatında neler oluyor? Biz seninle görüşmek istiyoruz. CAT diye bir şey var burada. Yani bütün sağlık işlemlerimizle ilgilenen Türkiye'deki sağlık ocağının aynısı diyebilirim ve size atanmış doktor var. Ve beni CAP'teki doktorum bir randevu ayarladı. Yüz yüze birebir konuştuk. Onunla konuştuğumda bana şöyle dedi. Seni Baha'ya ayırıyorum dedi. Baha'ya çıkartıyorum. Baha ne diye sordum. Hastalık izni dedi. Peki dedim bu ne kadar sürecek bu hastalık izni? Sen tekrar kendini iyi hissetmeye başladığında ve sendeki bu semptomların geçtiğine birlikte beraber karar verdikten sonra tekrar çalışmaya başlayabilirsin ama sen şu anda hiçbir şekilde çalışamazsın dedi. Ve beni 8 aylık bir süre Baha'ya ayırdı. Yani Baha'ya ayırdı. Her ay kontrollerim oldu ve bu süre tam olarak 8 ay sürdü. Gerçekten hayatımın en ilginç zamanlarıydı diyebilirim yani. Çok ilginç bir dönemdi. Her ay doktora kontrollere gidiyorum. Her ay
birlikte durum değerlendirmesi yapıyoruz. Bana sorular soruyor neler hissettiğimle ilgili ve biraz da sohbet ediyor günlük şeylerden. Ve sonra benim Baha'da kalmama ya da işe dönüp dönmememe karar veriyor. Süreç tam olarak böyle işledi. Bunu daha detaylı başka bir videoda anlatabilirim aslında. Bunu anlatmak için bu yayını açmamıştım. Bu videoyu böyle bir şey için hazırlamadım. Hazırlamak istemedim. Ama bunu merak ederseniz yorumlara yazabilirsiniz. Tam olarak bu Baha süreci nasıl başladı? Burada prosedürler nasıl? Süreç nasıl ilerliyor? Bununla ilgili yaşadığım her şeyi, her deneyimi seve seve sizlerle paylaşırım tabii ki. Ama ben biraz beni bu sürece getiren şeylerden bahsetmek istiyorum. Yani yurt dışında yaşamak benim açımdan bugün bile hala çok güzel, çok seviyorum. Herkesin mutlu, enerji dolu ve arkadaş canlısı olduğu bir ülkedeyim ve bu ülkenin en iyi şehrindeyim. Barcelona bu anlamda gerçekten çok iyi. Çok istediğim, hayalim olan bir şey gerçekleştirdiğim bir yerde ne oldu da ben bu kadar hayatımda hiç yaşamadığım kadar karanlık bir döneme girdim ve buraya nasıl sürüklendim? Biraz aslında bunlardan bahsetmek istiyorum gerçekten. Çünkü bu deneyimlerimin değerli olduğunu düşünüyorum ve buraya geldikten sonra tanıştığım, gördüğüm, sohbet ettiğim, evet herkes benim gibi Baha'ya çıkmadı ya da benim gibi ansiyete ve panik ataklar geçirmedi. Ama herkes çok benzer problemler ve sorunlar yaşadı. Ben de beni buraya hazırlayan bu sorunlardan bahsetmek istiyorum. Bir yere taşınmakla bir yeri ziyaret etmek birbirinden bambaşka şeyler. Bir yere taşınırken de bunu bilerek ne kadar orayı siz seçmiş olsanız ve sizin kararınız olsa bile bunu bilerek gelmek gerekiyor gerçekten. Çünkü ziyaret etmenin ve yaşamanın motivasyonları birbirinden çok farklı. Şöyle bir yeri ziyaret etmeye gittiğinizde biliyorsunuz ki yine sizin konfor alanınızda olan bir yere geri döneceksiniz. Hani bunu değiştirebilir misiniz? Bakış açısı burada değişir mi? Bilmiyorum. Değişebilir belki de. Ama en azından bunu bilmek ve bunun farkındalığında olmak gerekiyor bence gelmeden önce. Ve şunu kesinlikle bilmek gerekiyor. Kolektif olarak başka yerlerden, başka insanlardan, başka arkadaşlarımdan duyduğum tecrübeyle de şunu söyleyebilirim ki ilk bir yıl çok zor geçiyor gerçekten. Bir yere taşınmış olmanın, bulunduğunuz yeri değiştirmiş olmanın, adapte olmak hiç o kadar kolay hemen olan bir şey değil. En azından bir yıl sürüyor diyebilirim. Yani şunu göze alıp gelmelisiniz bence. Evet ben bu bir yılı buraya park ediyorum ve evet ne kadar isteyerek de gelsem bu bir yıl benim için gerçekten kolay geçmeyecek. Bunu kabul edip gelmek gerekiyor bence. Bir kere her şeyden önce sizi evraklar, kağıtlar bile bir yerden sonra çok bunaltmaya başlıyor. Özellikle de dilini hiç bilmediğiniz bir yere geliyorsanız, yani bir yere taşındınız ve dilini de bilmiyorsunuz. Bu ekstra bir zorluk. Çünkü devlet daireleriyle, devlette çalışan insanlarla, kağıtlarla çok muhatap oluyorsunuz. Ve evet onlar sizinle İngilizce konuşmak zorunda değiller. Ana dili İngilizce olan bir ülkeye de taşınmadınız sonuçta. Yani bu bile sizi biraz böyle yeter artık ben kağıt ve evrak görmek istemiyorum dedirtebiliyor, o noktaya getirebiliyor. Yaşadığınız şehirde şehrin başka bir bölgesine taşınıyorsunuz. Bu bile bir değişim, bu bile bir adaptasyon. İşte ne yapıyorsunuz? Kendinize yeni bir hemen manav buluyorsunuz, yeni bir kasap buluyorsunuz. Çünkü sizin bir manavınız vardı, sizin bir kasabınız vardı, sizin çıktığınız zaman selam verdiğiniz bir bakkalınız vardı. Bu bile böyle ilk taşındığınızda sizi böyle birkaç hafta bir değişik hissettirir yani. Konfor alanınızın dışına çıkıyorsunuz küçük de olsa. Şöyle düşünün, başka bir şehre taşınıyorsunuz. Aynı ülkenin içinde nasıl hissedersiniz? Bir kere yepyeni bir şehirdesiniz, yürüdüğünüz yollar bile birbirinden farklı. İşe gidip geldiğiniz güzergah farklı. Artık çocuğunuzun okulu muhtemelen farklı. Ve kültür bile birazcık farklı. Yani aynı ülkenin içinde bile kültürel farklılıklarımız var birbirimizden yaşadığımız bölgelere ve şehirlere göre. Yani kültür bile, alışkanlıklar bile artık birazcık değişik, birazcık farklı. Ve bu motivasyon, bunun adaptasyonu mahalle değiştirmekten biraz daha fazla zaman gerektiren bir adaptasyon. Ve şimdi ben size ülke değiştirmekten bahsediyorum. Artık insanlar bambaşka, konuşulan dil bambaşka ve kültür bambaşka. Daha hoşunuza gitse, daha güzel olsa, daha harika olsa bile bazı şeyler daha demokratik, her şey daha özgür. Ama yine de yapılan espriler bile sizin kültürünüzün esprisi değil artık. Bunun bile dışına çıkıyorsunuz. O yüzden gerçekten şunu cebimize koymak gerekiyor ve evet bir yıl
İlk bir yıl kolay geçmeyecek ve bunu biraz kabul etmek gerekiyor. Yanlış bilgiler çok fazla internette, onu söylemek istiyorum. Çünkü ben çok fazla yanlış bilgiyle de geldim buraya. Mesela şöyle söyleyeyim. 6 ayım vardı önümde. Taşınacağım ülkeyi araştırmak, daha fazla bilgi edinmek, okumak, izlemek için. Bunu da gerçekten dolu dolu kullandım. 4K videolar bile var YouTube'da, her şey var. Sokaklarına kadar izleyip görebiliyorsunuz. Yüzlerce insan deneyimini paylaşıyor, size bir şeyler anlatıyor. Başka ülkelerden de deneyimler izledim. Göçmen olmakla, aileyle taşınmakla, çocukla taşınmakla ilgili. Çok fazla yanlış bilgiye de maruz kaldım. Yani ben baştan taşınsam bu bende cebimde olur. Evet, dinliyorum. Başka insanların deneyimleri, paylaştığı şeyler, söyledikleri şeyler çok önemli, çok değerli. Ama bunları kendinde kesin bu doğruymuş gibi de bir algı oluşturmamak lazım gerçekten. Yani bu algıyı bir kenara bırakmak lazım. Söyleyeceğim şey şu. Mesela izlediğim videolarda şunu da çok fazla denk geldim. Taşındık ve çocuğum bir ay sonra işte X dilini konuşmaya başladı. Taşındık ve inanamazsınız, çocuğun 3 ay sonra konuşuyor. Şimdi neye konuşuyor dediğimizi burada, yani size göre çocuğun bir dili konuşuyor demek için çocuk hangi seviyede konuşuyor olmalı? Yani ben tabii ki Türkçe gibi konuşuyor olmasını beklemiyorum çocuğumun. İspanyolca ya da Katalanca konuşuyor demek için, ama en azından çocuk meramını anlatabilmeli bence. Derdinden bahsedebiliyorsa çocuk. Tam da şey olabiliyor. Böyle şeyler duyunca ve görünce Allah Allah, yani benim çocuğumda mı bir problem var acaba? Herkesin çocuğu 3 ayda konuşmuş. Hayır, öyle değil yani. Gerçekten böyle değil. Yani internetten duyduğunuz bilgilerle ben neredeyim? Bir de biz böyle kıyaslayabiliyoruz ya, diğerleri ne yapmış? Ben nerelerdeyim? Onlar uçtu gitti, ben hala buradayım gibi kıyaslamalar da insanı çok aşağı çekebiliyor. Ben bunları da yaptım. Hani bunların hepsi böyle benim üzerimde aslında zamanla birikti. Yapmayın. Çok fazla yanlış bilgi oluyor. Hiç kıyaslamayın. Hiç o kıyaslara girmeyin. Ama şeyleri dinleyebilirsiniz. Öğretmeninden bilgi alın mesela. Hani öğretmeni, çünkü öğretmenin elinde çok fazla böyle örnekler, şeyler olabiliyor. Başka çocuklar olabiliyor. Daha profesyonel insanlardan, daha fazla o konuda deneyimi olan insanlarla bunu karşılaştırmak daha sağlıklı bir yaklaşım ve sizi az kötü hissettirecek bir şey. Çünkü öbür türlü çok kötü hissedebiliyorsunuz. Bu arada eğilip bakıyorum ama kağıda not almıştım söyleyeceğim şeylerle ilgili. Arada o başlıklara bakıyorum. Konuyu da kaçırmak istemiyorum. En önemli maddeye geliyorum. Bu son söyleyeceğim şey olacak. Beni en çok aşağıya çeken konulardan birisi gerçekten buydu. Şimdi ben buraya 2 çocukla geldim ve çocuklarım bugün 11 ve 9,5 yaşındalar. Yani ben buraya taşındığımda Deniz hemen hemen 7 yaşındaydı ve Yağmur da işte 8-9 yaşlarındaydı diyebilirim. Ve normalde Deniz ve Yağmur taşımadan önceki hayatlarında gayet çok mutlu. Tabii ki orada arkadaşları var. Motivasyonları, zaten 7-8 yaşındaki bir çocuk ne olabilir ki? Çok mutlu. Arkadaşları orada. Büyük ebeveynleri var. Aile büyükleri orada. İşte bizim kendi arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımızın çocuklarıyla hafta sonları bir etkinlikler var. Hayat onlar için çok güzel. Buraya taşındım. Tabii ki hayat onlar için birdenbire çok fazla değişik oldu. Öğretmeni değişti, okul arkadaşları değişti, mahalledeki oynadığı arkadaşı değişti. Bizim arkadaşlarımız artık etrafımızda yok. Büyük ebeveynleri yok. Kaldık biz burada böyle bir çekirdek aile. Bizim bile arkadaşımız yok buraya geldiğimizde. Ve hiç dilini bilmediği, tamamen yabancı olduğu, hiç iletişim kuramadığı çocuklarla beraber bir okula başladı. Çok büyük değişim. Onlar için çok büyük bir zorluk. Hiç kolay değildi. Hiçbir aşaması kolay değildi. Ve tabii ki ilk zamanlarda çok mutsuz oldular. Yani ne zaman gideceğiz diye sordular. Biz buraya niye geldik diye sordular. Onlar için hiçbir şekilde bu kolay değildi. Çocuk da merak etti, bakıyor. Neyse. Hiçbir şekilde bu onlar için kolay bir süreç değildi. Tabii ki ilk zamanlar çok üzüldüler. Özlediler, sordular sık sık. Ne zaman gideceğiz, ne zaman döneceğiz? Biz buraya niye geldik? Biz niye böyle bir şey yaptık? Çok yalnız kaldılar. Zor süreçlerden geçtiler. Ve benim burada yaptığım en büyük hata şuydu. Bir kere ailede yani ben tabii ki bunu biz taşınırken çocuklara ne diyorsunuz, çocuklar taşınalım mı taşınmayalım mı demedik. Çünkü zaten bunu konuşacağımız, buna beraber karar vereceğimiz yaşta değiller. Ama bu konuda onları bilgilendirmemiz gereken yaştalar. Ama çoğunlukla evet benim fikrimdi. Ve o yüzden ben çocukların yaşadığı her mutsuz günden, her mutsuzluktan kendimi çok sorumlu tuttum. Çok üzüldüm. Ben ne yaptım onlara? Yani
üzgün oldukları her günden kendimi sorumlu tuttum. Bence bunu kesinlikle yapmayın. Ailenin diğer bireylerinin o an içinde bulundukları durumla ilgili duygusal olarak sorumluluğu üstlenmeyin. Yani değişim sürecindeki yaşadıkları zorluklarla ilgili duygusal sorumluluğu üstünüze almayın. Bu sizinle ilgili değil. Bu benimle ilgili de değildi gerçekten. Çünkü bu bir süreç ve hepimiz bunu farklı şekillerde yaşayacağız. Günün sonunda bir aileyiz. Evin içinde mutluyuz. Yani şundan insan kendini sorumlu tutabilir gerçekten. Sizin duruşunuz, söylediğiniz şeyler, bunlardan sorumlu olabilirsiniz ama bunları düzgün yaptınız, düzgün iletişim kurdunuz, severek büyüttünüz ve düzgün davrandınız. Çocuklarınız varken, evde huzurlu bir ortam varsa ama bir değişim sürecinin yarattığı bir duygusal zorluk varsa hani bundan da ben sorumluyum demek. O gün dedim, bugün bana çok melankolik geliyor dürüst olmak gerekirse. Ben de çok melankoli bir durum, hayır. Yani tabii ki bu kolay olmayacaktı. Evet, bunun bir zorluk seviyesi vardı. Bu zor bir şeydi. Yani başta söyledim yani mahallede taşınmak, mahallenden dışarı taşınmak, aynı ülkenin içinde başka şehre taşınmak bile zor bir şeyken biz başka bir ülke değiştirmekten bahsediyoruz. Yani burası benim ülkem, köklerim orada, bağlarım orada, bütün kültürüm orada. Yani onları bir an orada bir yerde park edip başka bir yere gelmek hiç kolay değildi. Hiçbirimiz için de kolay olmayacaktı. O yüzden bunun duygusal sorumluluğunu kendinize almayın, üstlenmeyin. Ben bütün bunları yaşadım. Yani bunları doğru bir şekilde ölçüp biçemedim. Her şey için böyle çok fazla kendimi ortaya koymaya ve hırpalamaya başladım. Her şeyi çok güzel yapmaya çalıştım. Ama kendimi göremedim orada. Yani bir şeyler bana çok ağır gelmeye başlamıştı ve o ağırlıkla yürürüm zannettim. Yürüdüğümü zannettim. Halbuki ben yürümüyormuşum. Ben o ağırlığın altında kalıp ezilmek üzereymişim ki bunu göremedim. Bütün bunlar yaşanırken ve henüz bir yılımızı henüz tamamlamışken, bütün bunlar böyle olurken şirkette de şöyle bir şey yaşadım. Çalıştığım şirkette tam o an, yani tam bir yılımız doldu diyebilirim. Daha böyle yeni bir şeyler biraz yoluna girmeye başladı. Çocuklar böyle biraz hani bir iki arkadaş buldular. Biraz daha bir şeyler böyle kolaylaşıyor gibi oldu. Tam o sırada da takımım değişti. Yani birlikte çalıştığım müdür istifa etti ve takımı başka ekiplere dağıttılar ve ben başka bir ekiple çalışmaya başladım. Ve çok zor da bir insanla çalışmaya başladım yani. Ve hayat böyle üstüme geliyor gibi oldu gerçekten. Çok iletişime çok kapalı, hiçbir şekilde benimle iletişim kurmayan, konuşmayan. Bunu nasıl anlatacağımı bilmiyorum gerçekten ama söyleyeceğim yani bir şekilde. Avrupa dışından gelen, Avrupa dışından yaşayan insanlarla kesinlikle kültürel ve iletişimsel olarak ve bakış açısı olarak problemleri olan bir insanla çalışmaya başladım ve bu yaptığı aslında burada suçtu. Ama gerçekten onlarla ilgilenince onu ele alacak zaten durumda değildim. Yani zaten biraz yorulmuştum ve yıpranmıştım. Ve bir de öyle bir case denk gelince bana onunla da bir beraber 8 ay kadar 8 ay mı? Evet, 8 ay kadar o şartlar altında benimle mümkün olduğunca iletişim kurmayan, benimle toplantı yapmaya bile tahammülü olmayan bir insanla ve raporladığım bir insan ben onu raporluyorum yani yapılan şeyleri, işleri, kendi işimi raporluyorum. Bir insanla da 8 ay çalışmak durumunda kaldıktan sonra artık gerçekten benim için durum şöyle. Dedim ki bende bir şeyler olması gerektiği gibi değil. Ve ben kendimi ifade edemem. Evdeyim. Galiba şu anda kalp krizi geçiriyorum. Nefes alamıyorum. Yardım edin diye bir yardım çığlığı derken öyle 8 ay beni bahayen çıkarttılar. Tekrar çalışma hayatına döndüm. Bu yüzden bugün bunları anlatmak benim için belki de daha kolay. 4 aydır çalışıyorum. Tekrar döndüm. 4 aydır çalışıyorum. Yeniden çalışmaya başladım. Bağımı kendim sonlandırdım. Tamamen kendi özgür irademle doktorla oturarak 2 farklı doktorla konuşup sağlıklı olduğumu bir şekilde onları ikna ederek, çünkü aslında bu daha bile devam edebilirdi benim gördüğüm kadarıyla. Hani ben en ufak bir yerde böyle kendimi hissetmiyorum desem bu devam edecekti. Gerçekten öyle bir şeydi. Çok uzun konuştum eminim. Benim taşınmakla ilgili yaşadığım en temel
acılar ve deneyimler, yani duygusal olarak bahsedeceğim şeyler bunlardı. Yani özetlemek gerekirse bir yere taşınmak ve yaşamanın birbirinden çok farklı motivasyonları olduğunu bilerek gelmek. İlk yılın çok zor geçeceğini anlamak, kabul etmek. Hani ilk yıl zor geçecek. Öyle her şey güllük gülistanlık çok isteyerek gelseniz bile. Belki de ben çok istediğim için bana ilk yılın zor geçmesi çok anlamsız geldi. Ve internetten duyduğunuz yanlış bilgilere çok da hani o bilgi yanlış olabilir, tamam mı? Benim burada söyleyeceğim şeyler de yanlış olabilir. Her şey yanlış olabilir. Siz kendinizi başkalarının deneyimlerinden tabii ki bir şeyler çıkarımda bulunmak çok iyi. Ama bu sizi aşağıya çekiyorsa bu çıkarım daha profesyonel bir bakış açısıyla onu değerlendirmek daha sağlıklı. Ve beraber geldiğiniz insanların taşınma motivasyonu ile ilgili duygusal sorumluluğunu üstlenmemek. Bunlar çok önemli. Bu videoda bir sürü şeylerden bahsetmek istiyorum. Gerçekten deneyimlerimden, yaşadıklarımdan. Lütfen yorum bırakmayı unutmayın. Merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Bütün deneyimlerimi samimi bir şekilde anlatacağım. Barcelona nasıl bulunur? Çocuklarla burada hayat nasıl? Bildiğim her konuda deneyimlerimi sizinle paylaşacağım. Yaşadıklarımı samimi bir şekilde ve dürüstçe anlatacağım, paylaşacağım. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Lütfen videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve lütfen yorum bırakmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.